Bu videoda arkadaşlar yeni balığım Flower Horn'u tanıtacağım sizlere. Çünkü dünya üzerinde çok sevilen bir balık türü. Belki sizler de beslemek isteyebilirsiniz. Kısacası özelliklerine, nasıl bir akvaryumda beslenmesi gerektiğini falan konuşacağız. Tabi her zaman yaptığım gibi öncelikle fiziki özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar balığın başında şu tarafa dönerse döndürelim. Bakın şu kafa kısmında bir tane mantarlaşma oluştu ve orada da kabuğu falan soyuldu. O yüzden şu anda akvaryum içerisine tamamen boşalttım. Kumlar falan vardı. Eski ciklet balıklarımdan kalan gneiss kayalar vardı. İlaç uygulaması yaptığım için onları boşaltmam gerekiyordu. O yüzden akvaryum boş şu anda. İlk aldığımda da vardı bu mantar ama gittikçe büyüdü. Sanırım yeni ortamına alışırken bağışıklığı falan zayıfladı, stres yaptı. O yüzden hastalığı daha da ilerledi. Fiziksel olarak çok heybetli bir balık. Uzaktan baktığınızda akvaryum içerisinde kendisini gösteren sevimli bir tipi olan balık türü ama tek dezavantajı arkadaşlar tek olarak yaşaması. Farklı balıkları kendi akvaryumunda istemiyor. Çünkü agresif bir yapısı var. Onları yemeye kalkıyor. Vücut rengi turuncu tonlarında çok farklı varyasyonları var renk olarak. Benim beslediğim turuncu tonlarında hafiften mavimsi, turkuazımsı yapılar var vücudunda. Kafa kısmında çıkıntı var. Göz çevresi turuncu ve böyle şekli şemali yerinde olan, bütün hatları belli olan bir balık. Küçükken olmuyor bunlar. Büyüdükçe kafa yapıları çıkmaya başlıyor ve renkleri daha da güzelleşiyor. O yüzden pet shop'larda yavrularına denk gelebilirsiniz. Beğenmeyebilirsiniz ama büyüdükleri zaman efsane bir balık yapıyor. Gerçekten çok ünlü bir balık türü ve herkes de severek besliyor. Çünkü insana alışabilen, yani insan tarafından yönlendirebilen tek balık türü. Şu anda benim balığım çok fazla alışmadı bana. Zaman içerisinde bu balığa bazı komutları yaptırabiliyorsunuz. Alışkın olmamasına rağmen bakın elimi takip ediyor arkadaşlar. Pastelin oyuncağını falan da oynuyor. Evet, şu an bizi takip ediyor. Yunus balıklarında olduğu gibi. Bakın elim neredeyse oraya geliyor. İşte bu özelliği bunu ünlü yapıyor. Kendisini sevdirebiliyor. Ben henüz denemedim. Yukarıdan hatta şöyle göstereyim. Buhar camını açalım. Şöyle yaptığınız zaman arkadaşlar, alışkın olanlar için geçerli tabii ki. Başlarını falan yaklaştırıyorlar. Kendilerini sevdiriyorlar. Benim balıkta tık yok. Gördüğünüz gibi tam alışmamış. Sadece tabii akvaryum da değişik. Onun da etkisi olabilir. Vahşi doğada bu balıklardan bulunmuyor arkadaşlar. Bu tamamen insan oynamaları sonucunda, yani bazı balık türlerinin DNA'larıyla oynanması sonucunda ve farklı türlerin çiftleştirilmesi sonucunda ortaya çıkmış bir balık türü. Ama tabii ki sağlam olarak çıkarmaları, herhangi bir hastalığı, rahatsızlığı, kötü bir şeyi olmayan tek balık türü. Mesela papağan balıklarında balıkların ağzıyla ilgili bir sorun var. Ağızlarını kapatamıyorlar. Yem yerken sıkıntı yaşıyorlar. O da yine insan laboratuvar çalışmaları sonucunda oluşturulmuş bir balık. Ama bunda öyle bir sıkıntı bulunmuyor bildiğim kadarıyla. Doğada olmadığı için akvaryum koşullarını çok fazla bilemiyoruz. Muhtemelen yine Amerikan cikletleri türleriyle oynandığı için ciklet balıklarında olduğu gibi yine akvaryum tabanında bir kum ve gneiss kayalar. Balık çok meraklı olduğu için keskin kayalıklar koyarsanız içerisine başını falan sürtebilir, vücudunda kesikler oluşabilir. O yüzden tabana ince bir çakıl ya da kum koyabilirsiniz arkadaşlar. Keskin olmayan gneiss'lar sıralamıştım içerisine. Yunus balıklarımdan kalma. Onlar vardı. O tarz bir dekor yapabilirsiniz ama çok fazla kirlettiği için akvaryumu, dışkıları falan da diğer balıklara göre çok büyük. Tabanda falan çok kirlenme oluyor. Aynı zamanda temiz suyu seviyorlar.
Bu nedenle dekor olmasa da olur. Boyut olarak 40 santimetreye kadar ulaşabiliyor. Erkekler biraz daha büyük oluyor dişilere göre. Ömürleri ise yaklaşık 6 yıl kadar. Ne kadar iyi baktığınızla alakalı bir durum. Beslenme biçimi etobur. Hayvansal protein ağırlıklı besleniyor. Yine kalamar, işte karides, artemyadır, kurt tarzı şeyler. Bunlarla besleyebiliyorsunuz. Granül yemler de verebilirsiniz. Bu balığı şuna alıştırmışlar. Normalde piyasada sadece flavor hornlara özel yemler de var. Onları da alabilirsiniz ama bu balık yine ciklet balıklarının da yemiş olduğu şu diskus yemine alışmış arkadaşlar. Ciklet yemine. Bundan veriyorum ben. Şimdi balığın nasıl alıştığıyla da ilgili bir şey çünkü bu. Nasıl alıştırırsanız öyle gidiyor. Bakalım, farklı yem türlerini denedim ben. Yediremedim. Kesinlikle dokunmuyor. Gözün ucuyla bakıyor yeme, sonra geri çekiliyor. Karides değil de kalamar parçası attım, onu da yemedi. Canlı yemleri de deneyeceğiz. Çünkü canlı yemler vermek, artemia gibi özellikle de balığın rengini falan daha da çok canlandırıyormuş. Kafa yapısı daha da hızlı gelişiyormuş. O yüzden yem çeşitliliği sağlamak önemli. Küçükten alırsanız bunları alıştırabilirsiniz ama böyle benim gibi büyük alırsanız balığın nasıl bir ortamda yetiştiğine de bağlı bir durum. Yeme alışkanlığı. Ve sanırım boş akvaryumda beslemişler arkadaşlar önceden. Balık içerideki dekorları görünce 3-4 gün strese girdi, alışamadı. Hem ondan dolayı hem de şu başındaki yaradan dolayı ilaç uygulaması yaptığım için akvaryumu boşaltmak zorunda kaldım. Tek olarak yaşıyorlar. Kesinlikle farklı türleri koyamıyorsunuz içine. Kendi ırkından olsa bile, dişisini bile koyamıyorsunuz çünkü dişisine saldırabiliyor. Tek olarak beslediğiniz takdirde 250-300 litrelik akvaryumlar yeterli oluyor. Tabii ne kadar büyük olursa balık için de o kadar iyi olacaktır. Akvaryum sıcaklığım şu anda 27 derece. Haftada bir dip çekimi yapmanız gerekiyor, yaklaşık %25'lik, çünkü taze suları, temiz suları çok seviyorlar. Kirli akvaryumlarda çabuk hasta olabiliyorlar arkadaşlar. Bir tane şöyle şeyim var, hava motorum var akvaryumda. Şu an ses yapmaması için durdurdum. Ve dış filtre çok önemli. Dışkıları dediğim gibi çok büyük. Bunları tabii her gün çekmeniz zor olur. Bu nedenle dış filtreniz olursa o çekecektir dışkıları falan. Şöyle bir tane dış filtre kullanıyorum akvaryumda. Şuradan çekiyor. Diğer taraftan da temiz suyu veriyor. Işıklandırma olarak şu an zaten görüyorsunuz netliği. Çok ağır bir ışıklandırma kullanmıyorum. Orta seviye beyaz bir ışık var akvaryumumda. Balıkları üretmek biraz sıkıntılı. Üreme döneminde dişileri koyuyorlar. Yine yumurta dökerek çoğalan bir balık türü. Dişi yumurtaları taşın üzerine sıralıyor. Erkek balıkta yumurtaları döllüyor arkadaşlar. Yumurtalardan çıkan yavrulara yine ebeveynlik yapıyorlar. Zaten cikletlerin karakteristik bir özelliği çıkan yavrulara bakmak. Bu balıklarımız da yavrularını büyütüyorlar belli bir boya gelene kadar. Tabii ki küçükken toplu olarak yaşayabilseler de onlar da büyüdükçe artık yanlarında başka balığa tahammül edemiyorlar. Çok agresif kovalıyorlar sürekli. Zarar vermeye çalışıyorlar. 2 tane bile beslenecekse aynı türden çok büyük akvaryuma koymak gerekiyor. Yaklaşık 750 bin litrelik ancak kurtarır. Çünkü yani diğer balığın da kaçabilmesi gerekiyor. Yine büyük akvaryumda bu balıkların boyutuna göre mağaralar oluşturabiliyoruz kayalıklarla. O şekilde olursa belki bir ihtimal, ama o olmadığı sürece dişiyi dövmemesi için erkek balığın ortaya ağ falan yapıyorlarmış. Ben üretim deneyimine sahip değilim. Ama üretenler iki balığın böyle birbirine yaklaşmaması için akvaryumun orta kesimine ağ yapıyorlarmış, delikli. Onun yanına bir tane kaya koyuyorlar arkadaşlar. Dişi onun üzerine yumurtalarını döküyor. Erkek balık da diğer taraftan yumurtaları döllüyor. Bunun dışında güzel bir balık. Yani kesinlikle beslemenizi tavsiye ederim. Akvaryumda çok fazla kalabalık balıklardan hoşlanmayan,
görsel açıdan sürekli ön planda bir balık olmasını istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle Flowerhorn tam size göre bir balık. Aynı zamanda canınız da sıkılmaz. Bakın şu an ben arka planda elimi sürekli hareket ettirdiğim için arkadaşlar balık heyecanlanıyor. Ben elimi nereye götürsem balık da onu takip ediyor. Aynı kuşlar gibi. Yaklaşık da 150 lira civarında aldım bu balığımızı. Piyasada işte has olmasına göre, yani rengine göre, şekline göre, kafa yapısına göre fiyatlarda değişiklik olabiliyor. 350, 500 lira, 600 liraya kadar farklı fiyatlarda Flowerhorn'ları bulabilirsiniz. Ama tavsiyem işte yemesini içmesini düzgün bir şekilde yetiştirmek için balığınızı küçük alıp kendiniz büyütmeniz. Siz kendiniz onun davranışlarını kendinize göre alıştırabilirsiniz. Hem hareketlerini, size olan bağlılığını vesaire. Yavru aldığınız takdirde daha kolay eğitebileceğinizi düşünüyorum. Zaten çok hızlı büyüyen bir balık. Ayda 2 santimetre büyüyorlarmış 1 yaşına kadar. O açıdan sıkıntı yaşamazsınız. Kısa sürede kafa yapısı da yapıyorlar. Flowerhorn'lar hakkında sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.